Ortadayız yine. Ortaya 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 3 zincir çekiyoruz. 4 tane daha yapıyoruz. 2 3 4 ve bu şekilde aynı sırayı devam ettiriyoruz. Ta uca kadar. Yine orada görüşeceğiz. Sıranın sonundayım. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Hemen buradaki boşluğa bağlıyorum. Çeviriyorum. Bunun dibine sık iğne yapıyorum. 2 3. sık iğnede 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen bu diğer çıkıntıya bağlamamızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane boş bırakıyoruz. İkinciye trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boş bırakıyoruz. Diğerine trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek. Ortaya gelince zaten yeniden göstereceğim. Şimdi yeniden bakalım ne yaptık. Şu şekilde göstereyim. Şu şekilde görünecek şimdi burası. Ortaya geldik. Bir zincir çekiyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen ilkine trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boş bırakıyoruz. Bir diğerine trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Orada tekrardan birleştirmeyi göstereyim. Ortaya geldik yeniden. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa hemen bağlamamızı yapıyoruz. Çeviriyorum. Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Boşluğa bir tane yapıyorum. Bir tane de trabzanın tepesine yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Buradaki çıkıntıya yeniden bağlamamızı yapıyoruz. Ekliyoruz birbirine. Burada hiç zincir çekmeden bu ortadaki boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Tepeye bir trabzan yapıyoruz. Ortaya bir trabzan yapıyoruz. Bir ortaya, bir trabzanın tepesine bir trabzan. Bu şekilde bu da ortaya kadar böyle ilerleyecek. Yeniden bir bakalım ne yaptık. Görüntümüzü görelim yeniden. Bu şekilde görülecek. Ortada buluşalım. Ortaya geldik yine. Burada da 3 tane trabzan yapıyoruz. Üçüncü trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Ve bu tepesine hemen bir tane yapıyoruz. Ortasına bir tane yapıyoruz. Bu sırayı da ekleme yerine kadar bu şekilde devam edelim. Yeniden sıranın sonundayız. Burada bir zincir çekiyorum. Şu boşluğa bağlıyorum. Hemen çeviriyorum. Dibine sık iğne. İkinci sık iğne.
üçüncü sık iğne ve 3 zincir çekiyorum. Buradaki son çıkıntıya bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Birini boş bırakıyorum. İkinciye trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, bir boş bırak. İkinciye trabzanı bağla. 1 2 bu şekilde. Bir zincir, bir tane atlıyorum, ikinciye trabzan. Bu şekilde ortaya kadar devam edecek. Buranın son birleşmiş hali bu şekilde. Ortada buluşalım. Yeniden ortadayız. Bir zincir çekiyoruz. Ortaya bir trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Birinciyi boş bırakıyoruz. İkinciye trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boş bırakıyoruz. Diğerine trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde birleştirme yerine kadar devam edelim. Birleştirme yerine geldim. Burada bir zincir çekiyoruz. Son boşluğun içine ekliyoruz. Ve geri dönüp hemen dibine bir sık iğne yaparak bir zincir daha çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Eteğimizi birleştirme kısmı bitmiştir. Şu şekilde görünüyor. Eteğimizin birleştirme kısmı bitti. Gövde kısmı da bitti. Bel kısmına geldik. Şurayı tekrardan isterseniz göstereyim. Birleştirdiğimiz yer. Şimdi hemen bir zincir çekiyoruz. Şu birleştirdiğimiz ilk yerin boşluğundan tığımızı geçirerek ilk sık iğnemizi buraya yapıyoruz. Bu yan tarafa şimdi ipi de içine alacağım ki çirkin görüntü vermesin. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, elimizi sıkmıyoruz. 2, 3. Bu tepelere batmıyoruz. Hemen yan tarafa geçiyorum. Buraya da 3 tane yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi size burada bir şey söyleyeceğim. Her boşluğa ortalama 3 tane yapacağız. Ama oldu ki şöyle biraz geniş gördükleriniz. Bunların içine 4 tane de yapabilirsiniz. Ama ortalaması 3 tane. Bu sırayı tamamlayalım, gelelim. Sıramızın sonuna geldik. Son sık iğnelerimi yapıyorum. 2, bir tane de şöyle yapayım. 3. Şimdi burada hiç tığ üstü almadan içinden geçirerek kaynaştırıyorum. 3 zincir çekerek bütün sık iğnelerin üzerine ilkin dibine yapalım ki arada boşluk görünmesin. Bu şekilde. Hepsinin tepesine birer trabzan yaparak bu sırayı da böyle tamamlayalım. Tamamlayıp gelelim. Son boşluğa trabzanımı yapıyorum. Tığ üstü almadan trabzanın tepesine kaydırarak bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen yan tarafına, bu sefer dibine değil, yan tarafına bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 tane bırakıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum.
Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 tane boş bırakıyoruz. 3. trabzanın tepesine bir trabzan, yanına da bir trabzan. Aralara 2 zincir, 2 tane de trabzan. Şu aralara da 2 tane trabzan boşluğu bırakıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Yeniden sıranın sonundayız. Burada 2 zincir çektim. Şimdi burayı bağlayacağım. Ortada 2 tane boşluk kaldı. Eğer sizde kalmadıysa üzülmeyin, paniklemeyin. Ne yapalım derseniz, bakın bazı yerde şöyle 2 tane boşluk bırakıyoruz ya, bazı yerlerde bir tane boşluk bırakarak burayı dengeleyebilirsiniz. Şimdi bunun tepesine kaydırma yöntemiyle ekliyorum. Bir de içine kaydırma yöntemiyle ekliyorum. Buraya 3 zincir çekiyorum. Bu orta yere 2 tane trabzan yapıyorum. Ortasına yaptık. Hiç zincir çekmeden boşluğa bağlıyoruz sık iğneyle. Yine hiç zincir çekmeden şu ikisinin ortasına, ikisinin ortasına, evet, bir tane trabzan yaptık. Bir tane daha yaptık. Bir tane daha. 3 tane trabzan yaptık. Hiç zincir çekmeden boşluğa bağlıyoruz. Hiç zincir çekmeden yeniden bu 2 trabzanın ortasına 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Zincir çekmeden de boşluğa bağlıyoruz. Böyle görünüyor. Bu son sırayı da bu şekilde yapalım. Son yerinde yine göstereyim. Son kısmına geldik. Burada son bağlamamı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden buradaki ilk 3 zincir ördüğümüz yerin tepesine bağlıyoruz. Bu şekilde bir zincir çekerek eteğimizin bel kısmını da bitiriyoruz. Bu şekilde oldu. Şimdi zincirini yapacağız. Kemer kısmını. Sıra oraya geldi. Şimdi belinin kemerini yapıyoruz. Bu şekilde zincir çekeceğiz. Bol bırakalım. 1, 2, 3, 4. Şuraya bir, 2 trabzan yapalım. Bu şekilde. 3 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Hemen dibinde, zincirin dibine bir tane trabzan yapıyoruz. Diğer trabzanı da şu boşluğa yapıyoruz. Bir yere batmıyoruz. Kenarlar düzgün olsun diye. 3 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz. Hemen dibine bir tane trabzan yapıyoruz. Diğerini de boşluğa yapıyoruz. Şurada. Şu şekilde. 3 zincir çekiyoruz. Bir tanesini dibine, diğerini boşluğa. Bu şekilde yaptığımız zaman iki tarafta aynı görünüyor. Bu döngüyü istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Bitiş kısmında bir yer daha var. Onu da size göstereceğim. Son sırayı birlikte yapalım. 3 zincir çektim. Dibine battım. Bunun içinden geçirmeden tığımda tutuyorum. Ve diğerini boşluğa yapıyorum. Bunu da bu şekilde
geçirdim. Üçü elimde. Hepsini birlikte çıkartıyorum. Bu şekilde bunu tamamlıyorum. Ve kesiyorum. Şimdi hep birlikte ne yapacağız? Onu göstereyim. Ben bir ayracıma ucunu takıyorum. Siz isterseniz çengelli iğneye de takabilirsiniz. Şimdi şöyle çevireyim. Ortayı belirliyoruz. Ortamız zaten belli. Başladığımız yer. Şimdi buradan bu şekilde kemerimizi döndürmeden geçiriyoruz. Geçirelim. Ondan sonra hep birlikte püskül kısmını yapalım. Hep birlikte şimdi püskülünü yapmaya başlayalım. Bunun için bir tane karton keselim. Şu şekilde ipimizi etrafına saralım. Şöyle. Bu kadar yeterli. Fazla yapmaya gerek yok. Burada böyle keselim. Şimdi bir iğneye ipimizi bağlayalım. Bu şekilde. Şu ucundan altından geçirelim. Bu kısmı şimdi sıkıca bağlayalım. Bir tane daha bağlayalım. Ve bu tarafı makastan keselim. Kartonu çıkartıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle iki taraftan tutuyoruz. Düzeltiyoruz burayı. Elimizde. Şimdi bir ip daha kesiyoruz. Şöyle bir şey. Bunu da bakın şu düğüm olan kısmı böyle, bunu da buraya katıyorum. Şimdi ipimin az kısmını şöyle bırakıyorum. Şurada. Az kısmı burada. Şuraya tutuyorum. Çok olan kısımdan çeviriyorum. 1 2 3 4 tane çevirdim. Şöyle yatırayım daha iyi görün. Çevirdim. Şimdi bunları birbirine bağlayacağım. Bir daha böyle bağlamadan bir ipi sıklaştırıyorum. Şöyle bağlıyorum. Bir tane daha bağlıyorum. Sağlam olsun. Bu şekilde şimdi elimizden püskülümüzü düzelteceğiz. Şu şekilde. Şimdi boyunu keseceğiz. Hem düzelteceğiz hem boyunu kesmiş olacağız. Neye dikkat edelim? İkincisini de aynı boyda kesmeye dikkat edelim. Bu ilkimiz. İkincisi de aynı boyda olsun. Aynı kalınlıkta da olursa tam mükemmel olur. Şimdi burada iğnemizi çıkartmamıştık. Onunla şu üçgen olan kısma burada bu şekilde püskülümüzü kemerin ucuna takıyoruz. Bir tane daha geçiriyoruz bu şekilde. İyice sıkıyoruz. Bir daha geçirip düğümümüzü atacağız. Şimdi şuradan böyle geri gelip bir düğüm attık. Bir düğüm daha atalım.
sağlam olsun. Şimdi kesebiliriz dibinde. Püskülümüz bu şekilde oldu. Diğerini de yapalım. Kemer kısmı bitsin. Şimdi geldik eteğimizin kenar püsküllerini yapmaya. Bunun için şimdi bir mezuraya ihtiyacımız var. Şöyle mezura yardımıyla bir tane ipimizi şöyle 30 santim ölçelim. 30 santim. Bunu şimdi böyle bir ikiye katlayalım. Bir tane daha katlayalım. Ve bir tane daha. 4 tane olacak iplerimiz yan yana. Ve bunu kesmeden hatta bir tane daha yapın. Şimdi burayı bir keselim. 5 tane oldu. Şuradan da bir taneyi keselim. Bu bir taneyi kenara alalım. Ölçümüz olsun. Onunla ölçerek diğer püsküllerimizi de yapabiliriz. Sürekli mezroyla ölçmeyiz. Şimdi böyle iki tarafı böyle tutacağız. Bu şekilde. Şunu böyle alıyoruz. Bir tığ lazım bize, kalın bir tığ. Şu uç kısımdaki orta yerden tığımızı geçiriyoruz ve bütün bu ipleri de tığımızın eşliğiyle ortasından geçiriyoruz. Çıkartıyoruz tığımızı. Şimdi parmağımızla burayı genişletiyoruz. Şu şekilde tutup hepsini geçirip bu şekilde çekiyoruz. Bakın püskülümüz takıldı. Şimdi bu kısma takılı kalmayın. En sonunda bütün püsküllerimizi takalım. Masaya güzelce yatıralım eteğimizi ve aynı hizada hepsini keseriz. Şimdi ilk etapta böyle takalım. Arkadaşlar burayı da göstereyim. Püskülleri ne aralıkla takacağız. Bu en sivri ucuydu. Kenarlara bir tane boş bırakacağız. Diğerine takacağız. Arada hep birer tane boşluk. Bu birini bırakacağız. Diğerine takacağız. Bu şekilde. Ve ben şu kenarlara da taktım. Birleştirdiğimiz yer. Biliyorsunuz şurada birleştirdik. Onun ucuna da taktım. İki tarafta da eşit olsun diye. Bir bu tarafta, bir bu tarafta. Siz de o şekilde yapın. Daha kolaylar işiniz. Hepimize kolay gelsin. Püskülleri yapalım. Ve eteğimizi bitirelim.